Gezegenimizi keşfetmeye başlamadan önce yapmamız gereken en önemli işlerden bir tanesi de bürokratik işlem ve evraklar. Yani herhangi bir araçla yurt dışına çıkarken ne yapmanız gerekiyor? Hangi evrakları almanız gerekiyor? Bunlar çok ama çok kritik evrak. Onların üzerinde bir tek tek geçeyim. Ben nasıl hazırlandım bu sürece? Hangi evrakları aldım? Hangi izinleri aldım? Onları anlatayım. Şimdi bir numaralı konu pasaport. Pasaportunuz olmadan yurt dışına çıkamazsınız. Onun dışında mesela ben Avustralya'ya gidiyorum. Benim yeşil pasaportum var ama Avustralya, Amerika, Kanada yeşil pasaporta da vize istiyor. Amerika'dan ve Kanada'dan 10'ar yıllık vizelerim var. Avustralya'dan da 1 yıllık vize aldım. Yani şu anda vizelerle ilgili hiçbir eksiğim yok. Tabii bunların yanında aslında asıl konuşmamız gereken şey ülkelerin istediği vizeler değil. Başka bir vizeye daha ihtiyacınız var. Hangi vize? Schengen vizesi mi? Hayır. Yengen vizesine ihtiyacınız var. Önce yengen vizesini alın. Sonra onu alamazsanız bunların olmasının hiçbir faydası yok. Hayatım şimdi bak çoğu kişi bana diyecek ki ya arkadaş bu kadar büyük bir tura çıkıyor bu adam da bu yengen vizesini nasıl aldı diyecekler. Bu vizeyi bana nasıl verdiğini bir anlatırsan en azından belki evde izin almak isteyenler varsa ki illaki vardır çevremde görüyorum. Bir onlar da bir derler bak yengen vizesi alınabiliyor. Verenler var derler örnek gösterirler. Tabii yengen vizesi almak için biraz zaman gerekiyor. Evliliğin sağlam zeminlerle devam etmesine bağlı. Çok gençlerde bu vize kolay değil. Biraz zor. Benim kızıma kalırsa asla vermem diyor mesela. Senin kızına kalırsa zaten Allah muhafaza yok o. Ama şimdi bunu duyar var ya. Öyle diyor. Gerçekten öyle diyor. Değil mi? Ama evet genç. Ya tabii canım. Şimdi tabii ki ben bu vizeyi alırken kızımız doktor oldu, büyüdü. Artık hani küçük bir çocuk olsa olmaz zaten. Tam zamanında oldu gerçekten de. Kaç yıldır da hazırlanıyordu. Güle güle gitsin, güle güle gelsin. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Hatta bir harita olayımız var ya ben haritayı kaç senedir o haritayı tutuyorum. 6-10 yıla yakın dünya haritası üzerinde yıllardır çalışıyor ama yeni bir şey değil. Bu motosiklet kurslarıydı, eğitimleriydi, yurt dışında eğitimlerdi. Yani o kadar çok eğitim aldı ki günlerce, aylarca yılmadan, pes etmeden çalıştı. Ya, pandemide özellikle değil mi? Evet, gerçekten. Yani aslında biraz altyapı ne var. zaman boş vakit bulsa onunla vakit geçiriyordu. O yüzden hayalini Peki peşinde. o zaman şunu soralım. Yine genç arkadaşlara yengen vizesi almak gençlerde o kadar kolay olmayabilir. Belki beraber gidenler var ama. Yani, beraber gidenler var. Ben havadan katılanlardan olacağım. Tabii evet biz şimdi sonuçta bu kadar uzun turda ben tek başıma gideceğim ama canım eşim de belirli periyodlarda ben neredeysem oraya gelecek. Hem de ben es vermiş olacağım. Bu sayede onu da havadan gezdirmiş olacağım. Dönecek. Ben gideceğim bir yere sen oraya geleceksin. Öyle bedavadan da olmuyor yani bu işler öyle vize verdin diye de olmaz değil mi? Evet ama özlem konusuna gelince gerçekten çok özleyeceğim. Orası Tabii ki. ayrı ama onun çok istediği bir şey olduğu için köstek değil destek olacağım. Teşekkür ederim. Gönül rahatlığıyla gitmesini istiyorum. Aklının hiç kalmasını istemiyorum. Teşekkür ederim hayatım. Sen olmasan zaten bunu yapamazdın. Evet gördüğünüz gibi öyle yengen vizeniz olmadan bir yere gidemezsiniz. Ama onu almanın da bazı koşulları var. Eşim size o konuda kısmen bir bilgi verdi. Bu arada o haritayı size göstereceğim. Yani aslında tanıtımdaki haritanın dışında fiziki bir haritam var. O fiziki haritadan aslında oraya yansıdı birçok şey. Onu göstereceğim. Şimdi evraklara devam edelim. Şimdi tamam pasaportumuz okey. Vizelerimizi aldık. Gitmek istediğimiz ülkelerde. Bir de neye ihtiyacımız var? Tabii ki motosiklet ruhsatımıza. Ruhsat sizin adınızaysa işler daha kolay ama başkasının adına ise onunla ilgili belgeler, yetkiler almak gerekiyor. Ben kendi adına ruhsat olanlar varsayımda devam ediyorum. Başkası adına ise onu bir araştırmanızı öneririm. Bütün bu evraklar tamamlandıktan sonra 3 evraklara ihtiyacınız var. Öncelikle bir sigortadan bahsedelim. Hangi ülkeye gidiyor olursanız olun aracınızı sigortalatmanız gerekiyor. Kişisel sağlık sigortası başka bir konu ama araç sigortasını mutlaka yaptırmanız gerekiyor. Bunun için de eğer Avrupa'ya gidiyorsanız işler kolay. Yeşil sigorta var. Yeşil sigorta Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerini kapsıyor. Türkiye'de de yeşil sigorta geçerli. Bir de bildiğim kadarıyla Avrupa dışında İsrail'de ve Tunus'ta yeşil sigortayı kabul ediyor. Rotamda bu ülkeler kısa vadede yok. Uzun vadede var. Dolayısıyla Avustralya'dan başlayarak sigorta işlemlerini yapacağım. Sigortayı da yaptırdık. Sıra uluslararası ehliyet ve geçici ithalat belgesine. Yeşil sigorta, uluslararası ehliyet ve geçici ithalat belgesini ülkelerin otomotiv kurumları veriyor. Türkiye'de de Turing yetkili. İşiniz düşün bilmiyorum ama mükemmel bir kurum. Yani Türkiye'nin bence en etkin sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi Seyrantepe'de
ofisleri harikulade yemyeşil bir alan içerisinde, çöl içinde bir vaha gibi adeta, gerçekten çok kaliteli insanlar çalışıyor. Ne arabanızı park etmekle ilgili bir sorunuz var, ne güler yüzle ilgili bir sorunuz var. Yani ben özel sektörden gelen birisi olarak gerçekten bu anlamda Turing çalışanlarını ve Turing'in o kapsamını çok beğendim. Bunda da rahmetli Çelik Gürersoy'un çok etkisi var. Mekanı cennet olsun. Bu vesileyle onu da anmış olalım. Yani Turing'e gidip uluslararası ehliyet almanız gerekiyor. Kimler alması gerekiyor peki? Normal şartlarda şu soruyu sorabilirsiniz. Ya bizim uluslararası ehliyete niye ihtiyacımız var? Bizim ülkemizin verdiği ehliyet zaten uluslararası anlamda geçmiyor mu? Yeni belgeler böyle değil mi? Evet, doğru, öyle. Ben de öyle biliyordum ama az gelişmiş ülkelere yolunuz düşecekse sorun olabilir. Bazı ülkelerde insanlar bunu istiyorlar. Ben de uluslararası ehliyet görmek istiyorum. Ya benim ehliyetim burada geçerli. Abi sen bilmem hangi ülkedeki, hangi sınırdaki, hangi abiye ne anlatacaksın ki yani? Orada devlet o. Ne derse o olacak. O yüzden bunu yanınıza almakta fayda var. Eğer dediğim gibi kapsam dışında özellikle az gelişmiş ülkelere doğru bir yolculuğunuz varsa. Ehliyetin maliyeti ne kadar? 1 yıl süreyle düzenleniyor. 1 yıl sonra yenilemek gerekiyor. Mart 2024 itibariyle fiyatları 4.200 liraya yeni alırsanız 2.200 lirada yenilemede. Sırada en önemli belge var. Carnet de Passage, CPD. Ne demek Carnet de Passage? Geçici ithalat belgesi demek. Bunu da Turing veriyor. Carnet de Passage en douane, yani bu Fransızca bir kelime. Bu arada ehliyette de Fransızca geçiyor. Permis de conduire International. Çünkü genelde bu evrakların tamamının imzalandığı, uluslararası sözleşmenin imzalandığı yer Cenevre, Fransızca konuşulduğu için bu evraklar genelde Fransızca hazırlanmış ama İngilizcesi de var. Şimdi Carnet de Passage neye yarıyor? Ülkeler bunu neden istiyor? Bunu Avrupa'daki hiçbir ülke istemiyor. Bizim ülkemiz istemiyor. Bunu özellikle bazı az gelişmiş veya gelişmekte olan uzak doğu ülkelerinde var veyahut da Afrika ülkelerinde, Güney Amerika'da falan görebiliyorsunuz. Yani mesela Kuzey Amerika'da kimse istemiyor. Avrupa'da kimse istemiyor. Ama gelişmiş ülkelerden de istisnalar var. Mesela ben Avustralya'ya gidiyorum. Avustralya bunu istiyor. Japonya da istiyor. Şimdi Japonya, Avustralya oldukça gelişmiş ülkeler. Niye bunlar istiyor? Daha hijyen gerekleri var anladığım kadarıyla. Çünkü bu belge şuna yarıyor ülkelerde. Bu ülkeye girerken herhangi bir araçla giriyorsanız şayet o ülkeden çıkışının garanti edilmesini istiyorlar Carnet de Passage isteyen ülkeler. Yani bana girerken bu belgeyle gel, çıkarken de bu belgeyle çıkın. Bunun için de aracı garanti etmek için de sizin o ülkenin, yani Türkiye'de bahsetmiyorum, Turing'e gidip belge almanız lazım. Belge alırken bir teminat yatırmanız gerekiyor. O teminat koşulları da aracın kasko bedelinin belli bir yüzdesi kadar bu Turing'in sitesinde var. Hangi ülkelere istendiği de var. Onu yatırmanız gerekiyor veya benim yaptığım gibi teminat mektubu vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla siz aslında hangi ülkeye giderseniz gidin o ülkeye diyorsunuz ki ya merak etme ben bu ülkeden kesinlikle geri çıkacağım. Bu da belgem. Çıkmazsam da zaten parasını sen git Turing'den alıyorsun. Bu arada belgenin hizmet fiyatı da Turing'de 10 sayfa ve 25 sayfa olarak basılıyor. Yani gideceğiniz ülke çok ise ben 25 sayfalık aldım. 5.500 lira 25 sayfa, 10 sayfası da 4.500 lira. Yine Mart 2024 itibariyle fiyatları bunlar. Burada sizin aracınızın bütün bilgileri bütün sayfalarda var. Burada yapılan şey şu aslında. 3 tane koçan kısmı var. Bu evrakı her biri bir ülkede geçerli. Ülkeye girerken o ülkenin girişinde ülke diyor ki bu araç diyor benim ülkeme girdi diyor. Damgayı şuraya basıyor ve şu koçanı buradan kendisine alıyor. Bakalım. Birinci koçanı buradan kendisine alıyor. Ve aynı zamanda şuraya da bir damga basıyor. Ülkeye girdi. Yani bir damga burada, bir damga burada. Bu damgayı girişteki gümrük aldı. Ülkeden çıkarken de çıkıştaki bu damgayı buraya basıyor. İkinci koçanı yani kendisine alıyor. Bir de buraya damga basıyor. Yani şu üstteki kısım sizde kalıyor. Artık bu ülkeye girdim ve çıktım. Dolayısıyla o ülkenin gümrük girişi ve gümrük çıkışı bu evrakları eşleştirerek o aracın kendisinden girdiğini ve çıktığını teyit etmiş olur. Ola ki iki damga olduğu halde bunlar eşleşmedi. O ülke Turing'e başvurduğunda sizin elinizde bu kanıt olması lazım. O yüzden bunu mutlaka muhafaza etmek gerekiyor. Bu arada o ülkeye girerken ve çıkarken bu damgaya mutlaka bastırmanız lazım. Yani karne uygulaması olan ülkedeyse veya mesela girişle bastı da çıkarken basmadı. Oh ne güzel kurtuldum gümrükten demeyin. Dönün zoraki bastırın. Çünkü kaçak durumuna düşersiniz. Daha sonra bir sürü sıkıntı yaşarsınız. Evraklar bunlar. İzinleri anlattım. Evrakları anlattım. Onun dışında bir de size ne gösterecektim? Yengen vizesini alırken nasıl bir taktik uyguladığını eşim de anlatmıştı. Şimdi onu bir göstereyim size. Bakın. Bu benim dünya haritam. Bu harita burada 6 yıldır asılı. Tanıtım filminde gösterdiğim filmdeki haritanın aslında orijinali bu. Kalemle çizildi. Onlarca defa değiştirildi. Ama bu harita hep bu odada asılı kaldı. Dolayısıyla aslında bir de alışkanlık yaratıyor. İşte yengen vizesi almak istiyorsanız bu size bir taktik olabilir. Öyle. Bunun dışında taktik önerisi olan arkadaşlarımız var mı? Yorumlarda belirtirse çok memnun oluruz. Şimdilik bu kadar. Kanala üye olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.